Motorumuz yeni gerçi. 1 yaşında daha. Normal üreticinin minimum 2 sene der hidrolik değişimini ama bizim de bu iş için özel bir ürünümüz var. Hidrolik kontrol etmek için. Evet. Şu an ön fren ürününe bakıyorum. Bu arada bir şey daha göstermek istiyorum. Motor sürüş pozisyonundayken ki hidrolik seviyeleri önemlidir. Çünkü siz o anda şey yapıyorsunuz, frene basıyorsunuz. Ve hidrolik seviyesinin azalması demek balatalarınız bitiyor anlamına gelir. Yani burada hidrolik seviyesini az görüp üzerine hidrolik ekleyen çok arkadaş oluyor. Bu yanlış bir şeydir. Hidrolik seviyeleriniz azalıyorsa bu balatalarınız bitiyor demek. Balataları ittiren pistonların arkasında hidrolik doluyor demektir. Dolayısıyla da bu seviye azsa sizin balatanız bitiyor. Hidrolik eklemeyin, balatalarınızı kontrol edin. Bu işlemi yaparken biraz dikkat etmek gerekiyor çünkü hidrolik korkunç bir madde. Boya üzerinde korkunç etkileri var, boyayı hemen söker. Artı yeni nesil gösterge camların tamamı plastik. Dolayısıyla hidrolik plastik gösterge camına sıçradığı zaman da çok ciddi zarar verebiliyor. Bu Vürt'ün hidrolik okuma kalemi. Bu arkadaşın olayı tamamen hidroliğin içindeki nem seviyesini okumaktır. Yani camdan gördüğümüz seviyeyi yeterli değil hidroliğin kalitesini anlamak evet, için. aynen öyle. Zaten renginden belli eder. Şu anda hidroliğimiz yani sıkıntısız bir seviyede. Eğer daha kötü olsaydı yukarıdaki 2 tane kırmızı ışık yanmaya başlıyor. O zaman değiştirmek gerekiyor. Zaten rengi de belli eder. Şu anda şeffaf, berrak bir renkli ama her şeffaf, berrak renkli olması hidroliğimizin iyi olduğu anlamına gelmiyor. Hidrolik içinde fren kullanırken frenler çok ısındığı için siz frene bastığınız esnada arkasındaki hidrolik de ısınıyor. Ve hidrolik ısındıkça oldukça içinde nem oluşabiliyor. Doğal olarak yani tamamen %100 hava geçirmez bir sistem değil bu üst tarafta. Alt tarafta kaçak yapmaz, hava geçirmez ama üst taraftaki bu conta tamamen hava geçirmiyor. O da nem tutmasına sebep oluyor. Hidrolik konusunda da ufak bir bilgi vereyim. Bu hidroliklerimizin mesela bunun üzerinde yazar. Sadece DOT 4 hidrolik kullanın. Bu DOT 4, DOT 3, DOT 5, DOT 5.1 nedir? DOT nokta değil mi? Delik. DOT bir standart. Ondan sonra hatta kasklarda da vardır DOT Certificate diye. DOT'un olayı şu. DOT 3, DOT 4 ve DOT 5.1 aynı şeyde yapıda hidroliklerdir. Sadece ısıl değerleri farklıdır. Yani bu ne demek? DOT 3 daha çabuk ısınıp daha çabuk kaynamaya başlar. Kaynama noktasını belirtir. DOT 4 daha yüksek kaynama seviyesine sahiptir. Bizim yarış motorlarında ve yüksek performans kullandığımız motorlarda kullandığımız DOT 5.1 de en yüksek performansa sahiptir. Yani bu ne demek? Isıdan daha az etkileniyor anlamına geliyor. Alayım mı? Yok tamam. Engel olmaz. Isıdan daha az etkileniyor anlamına geliyor. Ama her motora da DOT 5.1 koymaya gerek yok. Yani yüksek performans kullanılan veyahut da işte kendisi ağır olan, frenajda ağırlıktan ötürü fren balatalarına daha çok ısı üretmesine sebep olan motorlarda DOT 5 kullanıyoruz. Mesela Harley Davidson'ın eski birçok modeli DOT 5'tir. DOT 5 silikon bazlı bir üründür. Ve diğer hiçbir hidrolikle de karışmaz. Sadece DOT 5, DOT 5 kullanılabilir. Ama DOT 4, DOT 3 birbirine karışabilir. DOT 5.1 birbirine karışabilir. Yani sistemi temizleyip sistemin içinde kalan az miktar karışsa bir şey olmaz ama yine temizlemekte fayda var. Yine şimdi tekrar buna da bakıyoruz. Bakın öbürü çift sarı ışık yanıyordu. Bu tek sarı ışık yanıyor. Demek ki daha fazla ön fren kullanıyorsun. Arka freni daha az kullandığı için daha az nem yapmış burası. Tamamen bu hidrolik... Hangisi daha iyi durumda şu anda? Sol. Arka frenimiz daha iyi durumda. Nem açısından. Fren kullanımında ön fren için ABS olmayan ürünlerde, ABS'li ürünlerde hani sizi tolere ediyor, ABS sizi kurtarıyor ama ABS olmayan ürünlerde şu şekilde ani panik frendense limon sıkar gibi, sünger sıkar gibi kullanıp ondan sonra panik halinde daha ani durmanız gerektiği yerlerde bu şeyi sadece işlemi birazcık daha hızlı yapmakta fayda var. Yani bir anda sonuna kadar basarsanız ön teker kilitler ve sizi yere düşürür.
Bitti mi işlemimiz hocam? Yağımızı değiştirdik, kontrollerimizi yaptık, ön tekeri kontrol ettik, arka tekeri kontrol ettik. Şöyle bir gözle kontrol yaptık, hidroliklerimizi kontrol ettik. Şu anda işlemimiz bitti, sadece bir test turu yapacağız. Test sürüşümüzü yaptıktan sonra, tecrübeyi yaptıktan sonra da motoru teslim edebiliriz. Hadi teste çıkalım. Kötü örnek olacağım, kaskımı getirmedim evde hala. Dükkan önünde olur hocam. Bu arada motor servise geldiğinde şöyle bir şey de yapmak gerekiyor. Çalıştırdıktan sonra tekrar baştan göstereyim. Motor kontağını açtığımız zaman bazı uyarı lambalarımız çıkıyor. Bunlar motor çalıştıktan sonra sönmesi gerekiyor. ABS %99 bütün motorlarda hareket ettikten sonra söner. Sistemi kontrol eder. Ön tekerden data alıyorum, arka tekerden data alıyorum. Tamam, sönebilirim der. Onun dışında bir diğer bütün uyarı lambaları, yağ seviyesi, motor check engine lambası ya da herhangi bir arıza lambası motor çalıştığı anda sönmesi lazım ya da birkaç saniye içinde sönmesi lazım. Sönmüyorsa o sistemde bir problem var demektir. Şimdi bir test turu yapalım.